Görülmeyenin hesabı vicdan. Bugün konumuz vicdan efendim. Programımıza hoş geldiniz. İnsanın içinde gizli kurulan bir mahkemedir vicdan. Duruşma sessizdir. Avukat da, yargıç da, tanık da sensindir. Ama hüküm hep gürültüsüz verilir. İnsanlık tarihi boyunca büyük dinlerden bağımsız ahlak sistemlerinden öte bir duygu olarak var oldu vicdan. Henüz yazılı hukuk yokken bile insanlar bir başkasının canını yaktığında huzursuzluk duyar. Bir yetimin hakkını yediğinde gece uykusu kaçardı. Çünkü yasa olmadan da yanlış biliniyordu. İşte o bilgiyi taşıyan şey vicdandı kıymetli dostlar. Felsefeci Kant'ın şöyle bir cümlesi var. Vicdan içimizde konuşan tanrıdır. Yasalar dıştan gelir, vicdan içeriden. Yasa neyin suç olduğunu söyler ama vicdan neyin günah olduğunu fısıldar bize. Ve bazen en büyük cezalar mahkemelerden değil, kişinin kendi kalbinden çıkar kıymetli dostlar. Peki vicdan doğuştan mı gelir, sonradan mı öğrenilir İnci Hocam dediğinizi duyar gibiyim. Psikolojide bu sorunun cevabı henüz net değil. Freud kuramına göre vicdan üst benlik dediğimiz süperegonun parçasıdır. Çocuklukta ebeveynlerin uyarılarıyla, ödül ve ceza mekanizmasıyla şekillenir. Ama hayat sadece çocukluktan ibaret değildir. Bazen bütün kötülükleri gören bir insan yine de iyiyi seçer. Bazen de sevgiyle büyüyen biri başkasının acısına kör olur. Demek ki vicdan sadece öğretilen değil, bazen içsel bir seçimdir kıymetli dostlar. Bunun tarih boyunca örnekleri çoktur. Örneğin Fransa'da Nazi işgali sırasında hayatını riske atan, Yahudi bir aileyi evinde saklayan André Trogne'nin ne para almıştır ne çıkar ummuştur. Bazen bir gece kalbinin sesine hayır diyememiştir. Yıllar sonra ona neden yaptınız diye sorduklarında sadece şunu söyler: eğer yapmasaydım kendimle yaşayamazdım. İşte vicdan tam olarak budur kıymetli dostlar. Hesap verilmemiş ama terk edilmemiş bir sorumluluk. Vicdan bazen yüksek sesle konuşmaz. Bazen sadece bir huzursuzluktur. Hiç kimse duymamıştır ama onu sadece sen bilirsin. O söz orada biraz serttir. Zihninde geçen o davranış biraz fazlaydı. O suskunluk orada ağırdı. Ve en çok da kimse bilmiyorken bilir vicdan, içeride bir yer bozulmuştur. Modern psikolojide buna içsel tutarlılık diyoruz. Bir insan değerleriyle eylemleri arasında uçurum olduğunda rahatsızlık duyar. Bu rahatsızlığa bilişsel çelişki denir. Vicdan ise bu çelişkiyi fark eden, ona isim koyan ve yüzleşmemiz için bizi rahatsız eden iç sestir. Ama bugün o ses gürültüde kayboluyor. Tüketim çağının, başarı baskısının, hızlı hayatın ortasında vicdan çoğu zaman bastırılıyor. Öyle ki artık kötü davranışlar değil, kötü algılar rahatsız ediyor bizi. İnsan gerçekten yanlış yaptığı için değil, yanlışının görülmesinden korktuğu için utanıyor. Vicdan da bir vitrin haline geliyor. İşte tam burada başlar en büyük yalnızlığımız. İnsan kendi iç sesiyle teması kaybedince dış dünyanın onayına muhtaç hale gelir. Oysa vicdan dışarının gözüyle değil, içerinin dürbünüyle görülür. Yalnızken, ışıksızken, alkışsızken bile doğruyu yapmayı seçen insan da büyür. Bu yüzden vicdan sadece bir ahlaki pusula değil, aynı zamanda kişiliğin derinlik testidir. İnsanlık diplomasıyla, ünvanıyla, başarısıyla ölçülmez. Ama gece yastığa başını koyduğunda duyduğu sessizlikle ölçülür. Başımızı yastığımıza koyduğumuzda zihnimizde geçenler bize bunu gösteriyor. Bazen terapilerde insan anlatır. Kimseye kötülük yapmadım ama içim dar, ruhum huzursuz. Oradadır o his aslında. Geçmişte sustuğu bir yerde, birinin hakkını savunmadığı bir anda, bir çocuğun gözlerini görüp başını çevirdiği saniyede insan susarak da kalbini yaralayabilir. Peki ne yapmalı? Vicdanla baş başa kalmak korkutucudur elbette ama aynı zamanda da iyileştiricidir. Çünkü insan ancak yüzleştiği şeyi dönüştürebiliyor. Suçluluk eğer cezayı değil farkındalığa yönelirse büyümede fırsattır.
Özür dilemek, telafi etmek, değiştirmek elbette mümkündür. Ve her gece yeni bir içsel muhasebe ile başlatmak gerekiyor. Vicdan bir güçtür ama gösterişli değildir. İnsanlık yüksek sesle konuşanlarla değil, sessizce doğruyu yapanlarla büyür. Ve bazen tarih isimlerini bilmediğimiz o vicdanlı insanların sırtında taşınır. Duyarız, onların yaptığı kahramanlıkları okuruz. Bugün dünyada en çok ihtiyaç duyduğumuz şey ne zenginlik ne de teknoloji. En çok eksik olan şey vicdanlı insanlardır kıymetli dostlar. Evet, vicdan ne çok kullanılan bir söz ama ne kadar az düşünülen bir kelime. Vicdan hukukun, dinin ya da sosyal kuralların ötesinde insanın da iç sesi dedik. Kimsenin bizi görmediği yerde bizi yönlendiren sessiz pusula dedik. Başkasına değil kendimize verdiğimiz cevabın adıdır vicdan. Bugün bu dünyada en çok ihtiyacımız olan şey de belki de bu. İç sesini duyan, o sese güvenen ve onunla yaşamayı bilen insanlardır. Vicdanlı çocuklar yetiştirmek bazen hepimizin sorduğu soru ve nereden başlamalıyız? Ailelerin bana çok sorduğu bir soru. Çocuğum merhametli olsun, başkasına zarar vermesin, saygılı olsun ama nasıl? Bu dünyada, bu süreçte nasıl diye soru soruyorlar. Ben de onlara diyorum ki vicdan anlatılmaz kıymetli ebeveynler, yaşanır. Bir çocuk merhameti kitaptan elbette ki öğrenmez. Bir çocuk adaleti konferansta duymaz. Ama annesinin sokak hayvanına gösterdiği şefkati görür. Babasının yanlış durumda bile dürüst kalmasını fark eder. Bir yetişkinin başkasının hakkını savunurken titreyen sesine tanık olur. İşte o anlarda vicdan denen o tohum çocukların kalbine sessizce düşer. Vicdanı besleyen 4 temel önemli zemin var. Bunları çok önemsiyorum. Birincisi empatiyi öğretin ama önce yaşatın. Çocuğa empati yap demek yetmez. Onunla empati kurarsınız, öğrenir. Birine haksızlık yapıldığında susmuyorsanız çocuk da susmamayı öğrenir. Yani yaşayarak. İkincisi ise utandırmak değil, düşündürmek. Bir yanlış yapıldığında çocuğu utandırmak değil, bu yaptığın başkasını nasıl etkiledi sence diye sorarak vicdanın devreye girmesini sağlar. Vicdan özellikle cezayla değil, farkındalıkla büyür. Eğer ki nasıl yaparız ya da vicdanlar ölmüş, insanlar duymuyor, insanlar görmüyor, yapılan haksızlıklar, hukuksuzlukları kimse neden ses çıkartmıyor kısmı bizi gerçekten ürkütüyor. Çocukları da büyütüyoruz. Yarın bir gün çocuklarımız da aynı durumla karşılaştığında onların da bu şekilde onlar gibi susacaklarından korkan ebeveynler için özellikle bu konuyu işlemek istedim. Ya da bizler de artık hocam o kadar acılar gördük ki sanki vicdanım ölmüş, kurumuş, bir acı bile hissetmiyorum diyenler için aslında bu. Ve dolayısıyla bu iç mekanizmayı çalıştırmak da bizim elimizde ve bugün bu bahsettiğim bu 2 maddeyi de eğer ki evimizde, çocuklarımızda bu duyguları da vermek istiyorsak, ki vicdan bir duygu değil, onun yan bir dalı oluyor, ama bunları anlatmak, bu mekanizmayı, bu mahkemeyi onda oluşturmak için de çocuklarla yaşamak gerekiyor bunu ve onlar da görecek. Evet, benim babam, benim annem kahramanca bu süreçte ya da bu durumda haklının yanında oldu. Yanlışa korkmadan cesurca durabildi. Bunu gören bir çocuk da elbette ki bu durumu dinlemeyecek ve ilerleyen zamanlarda aynı kahramanlıkta yaşayacaktır ve yaşatacaktır. 3. madde ise vicdanı dinlemeyi modelleyin kıymetli dostlar. Kendi vicdanınızı çocukların yanında sesli yaşayın. Bugün içim el vermedi hayır demeye ya da keşke daha adil davransaydım gibi içsel değerlendirmelerinizi de sessiz bir şekilde değil, sesli bir şekilde söyleyip bu şekilde de çocukları eğitebiliriz ya da çevremizdeki insanları eğitebiliriz. Ve son olarak da 4. madde adalet duygusunu ertelememek. Sen büyüyünce anlarsın demek istediğimi. Haksızlık şimdi yaşanıyorsa eğer, adalet de şimdi öğretilmelidir. Çünkü vicdan zamanında uyarılmadığında kıymetli dostlar körelir. O yüzden bunları vermek istiyorsanız o anda bunları işleme sokmak gerekiyor. Yetişkinlere ya da şu an bizi izleyenlere şu soruyu sormak istiyorum. Siz hala vicdanınızı duyuyor musunuz? Sadece çocuklar için değil, kendimiz için de sormamız gereken bir soru var. Biz hala içimizdeki vicdanla
bağ kurabiliyor muyuz? Vicdanın sesini bastırmak kolay. Koşuşturmaca, alışkanlıklar, gündem, öfke ama o ses orada hala var, mevcut. Ama biz sadece onu bastırırız. Bazen bir sessizlikte, bazen bir bakışta, bazen bir uykudan hemen önce kendini bize böyle bir tıklatır, hatırlatır. Eğer bir toplumda vicdanlı bireyler çoğalıyorsa orada umut vardır. Çünkü vicdanlı insan sadece kendini değil, başkasını da düşünür. Sadece haklı olmaya değil, hakkaniyetle olmaya çalışır. Yargılamaz, anlamaya çalışır. Kırmaz, onarır ve çocuklarına sadece söz değil, karakter bırakır kıymetli dostlar. Ve unutmayalım, vicdan bir çocuğa bırakabileceğimiz en değerli mirastır. Vicdan bir topluma bırakabileceğimiz en değerli mirastır. Sayınız az da olsa hakkı, hakkaniyeti savunmak, orada vicdanım el vermedi kelimesi hala varsa demek ki hala insanız ve hala hayatta umut vardır demektir kıymetli dostlar. Evet, bir başka programda başka sorularla, başka konularla görüşmek üzere efendim. Merakta kalın.